Depremler, tektonik plakalar olarak bilinen, dış kabuğun kırılan parçaları birbirine karşı üstünden veya altından kaydığında, dünyanın yüzeyini sallayan, tabiat ananın neden olduğu en güçlü olaylardan biridir. Şehirleri, yolları yok edebilen ve binaların çökmesine neden olabilen depremler, yıkıcı ve çok tehlikeli olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması, her yıl 20.000 kadar depremin dünyayı salladığını tahmin etmektedir. Ancak, oldukça sık meydana gelmelerine rağmen, depremler hafife alınacak bir şey değildir. İşte depremlerin ne kadar olağanüstü olabileceğini gösteren 10 büyüleyici gerçek. 1 numara, depremler olmadan dakikalar veya günler önce, hayvanlar tarafından hissedilir. USGS'ye göre hayvanlar depremleri tahmin edemezler. Yani bir depremin ne zaman veya merkez üssünün nerede olacağı hakkında ayrıntılar sunamazlar. Ancak hassas duyuları sayesinde, hayvanlar bir depremi en erken aşamalarında algılayabilirler. Örneğin, paralel, ileri-geri harekete neden olan, yukarı ve aşağı titreşen ikincil dalgalardan önce gelen, birincil dalgaların gelişini algılayabileceklerine inanılmaktadır. Hayvan davranışları ve depremler üzerine yapılan bir araştırma, bir kurbağa kolonisinin, Nisan 2009'da İtalya'nın L'Aquila kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden 3 gün önce, çiftleşme alanlarını terk ettiğini bulmuştur. İki numara, dünyanın kaydedilen en büyük depremi. Şili'nin Valdivia yakınlarındaki 1960 depremi, Alaska'nın 4 yıl sonraki depreminden daha büyüktü. Ancak buna neden olan koşullar, iki depremle birbirine benzerdi. Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu'nun altından geçen Nazca Levhası, Güney Amerika Levhası'nın altına doğru kayarak, 22 Mayıs 1960'ta, Nazca Levhası'nın 560 ila 620 millik bir uzunluğu boyunca büyük bir kaymaya neden oldu. Bu da 9,5 büyüklüğünde, rekor kıran, feci bir depreme neden oldu. Tıpkı Alaska'da olduğu gibi, bu deprem tüm kasabaları yok eden bir dizi tsunami ve artçı sarsıntıyı tetikledi. Hasarı ölçmek zor olsa da, en az 1655 kişinin öldüğü ve 2 milyon kişinin evsiz kaldığı tahmin edilmektedir. 3 numara, depremlerin en yaygın nedeni. Depremleri anlamak, katı bir demir top ve 10.800 derece Fahrenheit'a kadar sıcaklıklara ulaşabilen diğer metaller olan, dünyanın merkezine kısa bir yolculuk gerektirir. Bu iç çekirdekten gelen aşırı ısı, çevredeki katmanlardan yayılır. Bu ısıtma işlemi, mantoda sürekli harekete neden olur ve bu da, dünyanın üzerindeki kabuğunda hareket etmesini sağlar. Kabuk, tektonik plakalar adı verilen, dev bireysel kaya levhalarından oluşan bir patchwork içerir. Bazen iki plaka birbirine karşı kayarken, pürüzlü kenarları arasındaki sürtünme geçici olarak sıkışmalarına neden olur. Basınç, sonunda sürtünmenin üstesinden gelene kadar artar ve plakalar sonunda kendi yollarına gider. Bu noktada, birikmiş enerjinin tamamı, dünyanın kabuğunda oturan toprağı tam anlamıyla sallayan dalgalanmalar veya sismik dalgalar halinde salınır. 4 numara, deprem ışıkları. Yüzyıllar boyunca görgü tanıkları, büyük depremlerden hemen önce veya sırasında gökyüzünde beliren gizemli ışıklar gördüklerini bildirdiler. Işıklar, dönüşümlü olarak yerden çıkan ve bazen 200 metreye kadar uzanan parlak flaşlar, mavi alevler veya soluk gökkuşakları olarak tanımlandı. 1960'lardan önce jeologlar, fotoğraf veya video kaydı olmadığı için bu raporları halüsinasyonlar olarak görmezden geldiler. Bu durum, 1960'ların ortalarında Japonya'nın Nagano kentini vuran bir dizi depremle, şüpheci jeologlara durumu belgelemek ve sonunda kabul etmek için, mükemmel bir şans verdiğinde değişti. Deprem ışıklarının nasıl oluştuğunu açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bunlardan biri, kuvars kayaçlarının tektonik stres bölgesinde neden olduğu piezoelektrik etkiyle, dünyanın manyetik alanının bozulmasıdır.
Ancak her büyük depremden önce yıldırım gelmediğinden bu teoriler henüz kanıtlanamamıştır. 5 numara, depremlerin günlere etkisi. NASA bilim adamlarının 2011'de Japonya kıyılarını vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından gözlemlediği şey buydu. Analizleri, şiddetli sarsıntının dünyanın dönüşünü hızlandırarak günü 1,8 mikrosaniye kısalttığını ortaya çıkardı. Bu hızlanmaya, ekvatora doğru daha fazla kütle taşındıkça, gezegenin kütle dağılımındaki bir kayma neden oldu. Aynı şey, günleri saniyenin milyonda biri kadar 6,8 oranında kısaltan 2004 Sumatra depreminde de olmuştur. Dünyanın dönüşünü saniyenin milyonda biri oranında 1,26 oranında hızlandıran 2010 Şili depreminde tekrar meydana geldi. Altı numara, her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmektedir. Bunların 100.000 kadarı hissedilmektedir. Büyük şiddette depremler az sıklıkla gerçekleşir. Örneğin, kabaca günde 10 kez gerçekleşen depremlerin çoğunun 4 büyüklüğünde olması, 5 büyüklüğüne göre daha olasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, 1900 yılından bu yana yılda ortalama 18 adet, 7,0 ila 7,9 büyüklükleri arasında deprem meydana gelirken, 8,0 ve üstü bir deprem yılda ortalama yalnızca bir kez gerçekleşmektedir. Yakın tarihte ise 7,0 ve üstü büyüklükteki depremlerin sıklığının azaldığı görülmektedir. 7 numara, mitoloji ve deprem. İskandinav mitolojisinde depremlerin sebebi olarak Tanrı Loki gösterilir. Yunan mitolojisinde Poseidon depremlerin sebebi ve tanrısı olarak görülmekteydi. Ne zaman kendisini kötü hissetse, 3 dişli çatalını yere saplayarak deprem ve benzeri felaketlere yol açmaktaydı. Japon mitolojisinde Namazu adı verilen dev kedi balığının depremlere sebep olduğuna inanılmıştır. Namazu, yeryüzü çamurunun altında yaşar ve Tanrı Kasima tarafından oraya hapsedilmiştir. Kasima onu serbest bıraktığında, Namazu çırpınmaya başlar ve büyük depremlere yol açar. 8 numara, toprak sıvılaşması. Filmlerde ve çizgi filmlerde insanları yutmasıyla ünlenen bataklık kumuna çoğumuz aşinayız. Bataklık, çocukken düşündüğümüz kadar korkutucu değildir. Bununla birlikte, toprağın sıvılaşması adı verilen başka bir bataklık türü, gerçekten korkmamıza değerdir. Tsunamiler ve toprak kaymalarına ek olarak, sıvılaşma da depremlerin olumsuz bir etkisidir. Bu olay, suya doygun zeminler, güçlü deprem sarsıntılarına maruz kaldığında, zeminlerin mukavemetini ve sertliğini kaybetmesine neden olduğunda meydana gelir. Sonuç olarak, destek için toprağa dayanan herhangi bir nesne, örneğin binalar, yollar veya araçlar, basitçe batarak devrilebilmektedir. Bu senaryo, Japonya'nın Niigata şehrindeki 16.534 evin yıkılmasına veya hasar görmesine neden olan, 1964 yılındaki depremle sıvılaşmanın tetiklendiği görülmüştür. 9 numara, deprem fırtınaları olabilmektedir. Stanford profesörü Amos Nur tarafından, birbiriyle ilişkili olduğuna inandığı birkaç eski ve modern depremi inceledikten sonra tasarlanan teoride, tek bir depremin aynı tektonik plaka sınırı boyunca bir dizi başka büyük depremi tetikleyebileceğini öne sürmektedir. Sonraki depremler, aylar hatta yıllar arayla olabildiği gözlemlenmiştir. Nur'un teorisi, 1939 ile 1999 yılları arasında Türkiye'de Kuzey Anadolu fayı boyunca meydana gelen bir dizi büyük depremle de desteklenmiştir. Bölgeyi vuran 13 büyük depremden 7'si sistematik bir şekilde olmuştur. Birbirini takip eden her deprem, bir önceki depremin hemen batısındaki fayın bir bölümünde meydana geldi. Amos Nur, deprem fırtınalarının nedenini, her depremden sonra meydana gelen stres transferine bağlamıştır.
10 numara, depremler hangi gezegenlerde görülmektedir? Bilim adamlarına göre, Güneş dünyadaki depremlerin ürettiğine benzer sismik dalgalar yaşamaktadır. Güneş depremi olarak adlandırılan bu olay, ilk olarak 9 Temmuz 1996'da bir güneş patlamasının, 1906'daki yıkıcı San Francisco depreminde salınan enerjinin 40.000 katını içeren bir deprem oluşturduğu zaman gözlemlendi. Ay depremleri ise, genellikle dünyanın çekim kuvvetinin ayın iç yapılarını manipüle etmesinden kaynaklanır. Öte yandan, yüzey seviyesindeki bir deprem bazen bir meteor çarpmasının veya gece ile gündüz arasındaki keskin sıcaklık değişiminin sonucudur. Bu sonuçlardan, depremlerin gezegenimize özgü olmadığı anlaşılmıştır.